just wish he knew. Arkadaşlar, güneşli bir Samsun günden hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine serimize devam ediyoruz. Bir almak için 5 neden videosuyla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz görmüş olduğunuz gibi Fiat Fiorino combo pakete sahip 1.3 Multijet bir panel van aracımız var. Bu aracı almanız için gereken 5 adet nedeni kullanıcısını da bir videoya davet ederek bizzat sizlere açıklayacağız. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz yavaştan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi eniştelere nam salmış, ün yapmış bir araçla karşınızdayız. Öncelikle aracın paket kısmını inceleyecek olursak 2009 model arkadaşlar, kombi pakete sahip 1.3 Multijet yani Fiorino'nun standart donanıma sahip bir paketinde karşı karşıyayız. 75 beygir gücünde 190 Nm tork sağlayan, içi 5.5 litre, şehir dışı ise 3.7 litre arasında gidip gelen yakıt tüketim verilerine sahip bir araç. Yani ortalama tüketim verisi olarak bunu gösterebiliriz. Birazdan da araç sahibini davet edeceğim. Bizzat onun ağzından size gerekli olan, almanızı tavsiye eden 5 adet nedeni bizzat kendileri söyleyecek size. Yavaştan misafirimizi çağıralım arkadaşlar. Mücahit kardeşim, hoş geldin. Buyur gel. Mücahit, az önce de arkadaşlar yakıt tüketim verileri hakkında bahsettim. Şehir içi, şehir dışı yakıt tüketimleri konusunda. Bu aracı bizzat sen kullandın. Yaklaşık 3-4 yıldır senin elinde. Daha çok köy ağırlıklı kullanıyorsun zaten. Ara ara şehre de gidip geliyorsun. Yakıt tüketim konusunda bizzat senin görüşlerini aktarmak istiyorum seyircilerimize. Cidden de öyle Gürkan. Kendi aracım diye övmüyorum. Yakıt konusunda tamamen cimri bir araç. Zaten az önce de söylediğin gibi ben bunları arazide kullanıyorum çoğunlukla. Köy yollarında olsun, dağda bayırda olsun. Yeri geliyor bagajı full dolduruyorum ağırlık konusunda. 19 kilometre full yokuş çıktığım yerler oluyor mesela. Hani bana mısın demiyor. Yakıt ibresi hiç aşağı çekmiyor. Aynen yani, değil mi? öyle. Hani şu pahalılıkta zaten yakıtın fiyatlarını biliyoruz. Beni üzmüyor, mutlu ediyor. Hatta diyebilirim ki yakıttan tasarruf ederek saatim bile aldım yani. Çakma Rolex de olsa. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında, yani rakip panel vanlara baktığımız zaman yani bunun rakibi ne olabilir? Bir Ford Courier olabilir. Yani bir Ford Courier aracını ben de kullandım iş yerimde. Yani Ford Courier'ın yakıtlarına baktığımız zaman bir de Fiorino'ya baktığımız zaman arasında uçurum bir fark var. Yani dediğin gibi gerçekten de panel van segmentinde izleyicilerimizin de öngördüğü şey yakıtsa, yakıt konusunda gerçekten de cimriliği sağlayan bir araç. Dediğin gibi yani birinci nedeni biz yakıt sayabiliriz arkadaşlar. Yani bu panel vanda zaten Fiat dediğimiz zaman akla gelen ilk araçlardan bir tanesi Fiat'in Fiorino serisidir. Yani birinci nedeni Mücahit'in de dediği gibi yakıt sayabiliriz arkadaşlar. Yavaştan ikinci nedenimize doğru geçelim. Evet Mücahit, ikinci nedene geldik. İkinci neden için bu aracı alacaklara tavsiyen nedir? Gürkan, tamamen aile aracı zaten, bunu söylemeye gerek yok. Evet. İşin esprisi de olduğu gibi enişte paket. Piknik paketi. Aynen öyle. Hani bütün evdeki eşyalarını boşalt, doldur arabaya, pikniğe git. Evi taşı yani bildiğin Yani gibi. gerek uzun yolda gerek kısa yolda. Aynen öyle. Zaten bunlarda hoşuma giden şoförü bunaltmayacak bir torpido kullanılmış. Nasıl söyleyeyim, hani geniş, ferah. Öndeki torpido kısmının üst kısımlarının seviyeli olması beni çok mutlu ediyor mesela. Yani yanına oturarak ben de geldim bu çekim alanına kadar. Yani gerçekten de çok ferah. Yolda insana bunaltmayan bir genişliği var diyebilirim, yüksekliği var diyebilirim dediğin gibi. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, bu özelliğimizi de ikinci neden olarak sayabiliriz sizlere. Evet arkadaşlar, sıra geldi üçüncü nedenimize. Evet Mücahit, üçüncü neden için bize nelerden bahsedebilirsin? Gürkan, hani videonun başında da söylediğim gibi ben bunu köylerde kullanıyorum. Zaten kendim hayvancılıkla uğraştığım için. Aracın görünümünden de belli zaten. Aynen öyle, tozdur, birazcık pisli olmasından dolayı. Zaten gördüğünüz gibi hani tüpüm falan burada.
yakıt bidonların falan hayvancılıkla uğraşıyorum. Köydeyim. Gerçekten de bagajın hakkını veren cinste kullanıyorsun Aynen aracını. öyle. Bu araçlardan çok hoşuma gidenler mesela çoğu aile araçlarına baktığım zaman şu arka koltuklarda hani 2 bölüm yatıyor. Bir tanesi sabit kalıyor. Hani istediğin eşyayı yükleyemiyorsun. Ama bunlarda zaten hoşuma giden tek yön şu 3 koltuğunda aynı anda yatması. Ya bu özellik gerçekten benim de hoşuma gitti Mücahit. Yani şu 3 koltuğun yatması her tipte kullanıcının işine yarayan bir özellik yani. Bu mükemmel bir özellik benim Aynen için. öyle. Panayvan'da aradığım bir özellik yani. Ben yeri geliyor avava falan gidiyorum. Hani arkaya hayvanları atıyorum. Köpekleri olsun. Hayvancılık yaptığımı zaten belirtmiştim. Satış yapıyorum. Koyun falan satıyorum. Yeri geliyor 2 tane koyun atıyorum. Ekstradan 2 tane kuzu koyuyorum Ben yanına. senin buna 3-4 tane koyun koyduğunu hatırlıyorum yani. Yani hani çünkü olmuyor. İstediğim zaman hani kamyonet bulamıyorum. Mecbur bununla işimi görmek zorundayım. Ve hani hiçbir işimde de beni yarı yolda bırakmadı. Ya gerçekten de panel van'da şu anda bahsettiğimiz özelliğin hakkını veren bir özellik arkadaşlar. Yani ne demek yani şu arka koltuğun komple yatması gerçekten de sürücüsüne devasa bir bagaj hacmini arttıran cinsten bir özellik sunuyor. Yani gerçekten harika bir neden yani. İşte bu yüzden Hani bu yalan arabayı söyleyemeyeceğim, diyorum ya. güzel bir neden yani. Buraya yakıt bidonlarını koyuyorsun, tüplerini koyuyorsun vesaire. 3-4 tane yere geliyor küçükbaş hayvan koyuyorsun. Yani senin gibi bu aracı tam anlamıyla kullanmak isteyenler için mükemmel birebir bir araç diyebiliriz yani satın almaları için. Aynen öyle. Mesela ben birazdan tekrar köye çıkacağım. Ekstradan fındıkla da uğraştığım için gübre torbalarım falan oluyor benim. Hani 6 torbayı atıyorum. Hani yokuş çıktığımı da belirtmiştim. Hani Hı hı. bana mısın demiyor. Bana mısın demiyor. Gerçekten de üçüncü neden güzel yerden girdin. Mantıklı bir özellik saydın. Yani üçüncü neden arkadaşlar bagajın hacminden ve koltuğun yatmasından dolayı kullanılabilirliğinden bahsettik. Eğer siz bu üçüncü nedenimizi olumlu bulduysanız, size de güzel geldiyse bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Üçüncü nedenimizi bu şekilde size dile getirmeye çalıştık arkadaşlar. Yavaştan dördüncü nedenimize doğru geçelim. Evet arkadaşlar sıra geldi dördüncü nedenimize. Dördüncü nedeni bizzat kullanıcısından Mücahit'in ağzından dinleyeceğiz şimdi. Aracı hani yük aracı olarak da görmemek lazım Gürkan. Çünkü yeri geliyor ben bununla uzun yola falan çıkıyorum. Hani diğer sedan araçları özletmiyor diyebilirim. Hani Aratmayacak cinsten. aynen yani. öyle. Çünkü yol tutuşu olsun, hız konusunda olsun, fren konusunda olsun memnunum. Nasıl söyleyeyim? Bir sedan araca göre birçok özellik bunda da bulunmakta. Yani panel van diye negatif yönleri yok yani. Aynen İyi yönleri öyle. de var aksine. Çoğu insan zaten yüksek araç, panel van araç, taklaya çok gider muhabbeti yapıyor Evet. mesela. Ama ben bunda o riski hani hiç yaşamadım. Hani aksine ben bu arabayla hızlandıkça daha da çok hızlanasım geliyor. İnsana güven sağlıyor mesela. Yani az önce dediğin gibi yani kullanıcıların görüşlerine baktığım zaman ben de takip ediyorum. Hani diyorlar ki mesela bu fiyatlara orta halli bir sedan araba almak yerine özellikle köy yerinde oturanlar, kırsal kesimde oturanlar arkadaşlar yani yüksek bir araç alma mantığındalar. Yani o parayı sedan araca verip orta halli bir araca binmek yerine böyle bir panel van araç alıp hem hacimsel olarak ihtiyaçlarını giderme yönünde bakıyorlar. Hem de bir SUV tarzı gibi olmasa da şu koltukların yüksek konumlandırmış olmasından dolayı yüksek araba binme memnuniyetleri daha iyi olduğu için sedan araçlara nazaran bunları daha çok tercih ediyor yani halkımız. Aynen dediğin öyle. gibi. Ya çünkü hani bakıyorum mesela birçok araba değiştirmişliğim oldu. Abi bunda tutuklu kaldım. Şöyle söyleyeyim hani Ben sen de tutuklu kaldın Sezen Aksu. ben bunu satmış olsam mesela sadece bunu model olarak yükseltirim. Yaşını gençleştirirsin Aynen yani. öyle. Hani başka bir modele aklım yatmıyor çünkü tadı tamam damağımda kaldı diyebilirim. Evet arkadaşlar dördüncü nedeni de Mücahit kardeşim sizlere dile getirdi. Yavaştan beşinci nedenimize, son nedenimize doğru geçelim. Evet arkadaşlar sıra geldi son nedenimize. Son nedenimize parça ucuzluğundan bahsedebiliriz. Yani bu aracı alacaklara tavsiyemiz parça ucuzluğu olabilir bir yandan. Yani demek istediğim herhangi bir kaza sonucunda çarpmalarda veya ağır kazalarda sigortaya fazla derecede miktar yansımayacak şekilde parça maliyetleri önümüze çıkmakta. Yani sen az önce göstermiştin. Neydi o? Kapı açma tutamağı mıydı? Aynen öyle. Hani ufak tefek parçalamakta sıkıntı yaşamıyorsun Gürkan. Kaputu açtığım Buton mu diyelim, push mu diyelim artık? Kol diyelim artık. Kırılmıştı mesela. Az önce gelirken dükkan yanında bir ufak çaplı bir tane bakkaldan bunu aldım mesela 10 TL'ye. Bir de sen düşün yani. Yani bakkaldan 10 liraya kapı açma tutamağını bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir araç yani. Parça bulunabilirliği çok güzel.
Ya zaten fiyatı çok da anlatmamıza gerek yok. Bunca yılda Türkiye pazarında yer alan bir araç. Panayvan sektöründe de lider konumda yer alan bir araç diyebilirim. Yani bilen biliyor yani demek istediğim gibi. Parça ucuzluğu gerçekten de ülkemiz şartlarında aranılan cidden bir özellik olduğu için Fiat Fiorino da bu konuda tam bir rakip deyip tam bir lider diyebilirim kendisine. Yani 5. nedenimize parça ucuzluğu yönünden alınabilir bir neden olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Şu an ne kadar da bir jant kapağımız olmasa da onun siparişini verdik. Jant kapağını alacağız. Parçacımız da yoktu şu an. Yani videoda yorumlarda şey yazmayın yani. Madem her şey ucuz jant kapağını ne almadınız demeyin. O şu an dükkanda yok. Yenisini sipariş verdik o yüzden. 5. nedenimize bunu söylemek istedik arkadaşlar sizlere. Mücahit kardeşim geldin. Eline ayağına sağlık. Bu video için bize yardımcı oldun. İzleyicilerimizi bilgilendirdin. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geldik. Bu hafta sizlere Fiat Fiorino kombi paket 1.3 Multijet motora sahip Panayvan aracımız hakkında almanızı tavsiye eden 5 adet nedeni sizlere sıraladık. Umarım sizin için keyiflendirici ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.